Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Küp çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün size küp koleksiyonumu göstermek istiyorum ve bu küplerle alakalı önemli tüyolar vermek istiyorum. Evet, öncelikle şu 3x3x3 küple başlamak istiyorum. Küp çözümüne bakın, bu küple başlamalısınız. Bu küpün yapımı, en basit yapımı, 7 tane formülü var. Bu küpü öğrenmeden diğer küpleri öğrenmeye çalışmayınız. Bu küp çözümünün temel özelliklerini gösterir. Bu küpü nasıl çözüyoruz? Öncelikle bir renkten artı yapıyoruz. Artının şöyle devamındaki iki renkleri yapıyoruz. Evet. Sonra köşeleri yerlerine yerleştiriyoruz ve birinci katman oluyor. Birinci katman olduktan sonra ikinci katmanın bakın şu yan köşeleri kalıyor. Yan köşeleri yerleştirme ile alakalı bir formül var. Yan köşeleri bitirdikten sonra ikinci katman tamamlanıyor. Üçüncü katman önce bir artı yapıyoruz. Sonra artının devamını yapıyoruz. Sonra köşeleri yerlerine yerleştiriyoruz. En son olarak da köşeleri yerlerine oturtturuyoruz. Evet, bu şekilde bu küpümüzü tamamlamış oluyoruz. Bu küplerin çözümlerini ben anlattım. Bundan dolayı şu anda hepsini anlatmayacağım ama videonun sonuna oynatma listesini bırakacağım. Küp çözümleriyle alakalı oynatma listesini bırakacağım. Oradan istediğiniz küpün çözümüne bakabilirsiniz. Bölüm bölüm de anlattım. Tek de anlattım. Bunları burada inceleyebilirsiniz. Evet. Bir de bu küple alakalı şunu söylemek istiyorum. Orijinal bir Rubik küpün renklerinin yerlerini bilmeniz lazım. Bu özellikle çift sayılı küplerde çok önemli. Evet, orijinal bir Rubik küpün renklerini şu şekilde ben formülize ettim. Beyaz size bakacak şekilde küpü tuttuğunuzda beyazın tam karşısında sarı olması gerekiyor. Beyazın sağında kırmızı, solunda turuncu olması gerekiyor. Üstte mavi olması gerekiyor, altta yeşil olması gerekiyor. Bu renk özelliği çok önemli. Özellikle çift sayılı küplerde orta noktaları sabit değildir. Bakın, tek sayılı küplerde orta noktalar sabittir ama çift sayılı küplerde sabit değildir. Orta noktaları siz oluşturacaksınız. Evet, bu küp önemli bir küp. Bu küpü öğrenmeden diğer küplere kesinlikle geçmeyiniz. Evet, 3x3 küpü öğrendikten sonra tavsiyem 2x2 küpü öğrenebilirsiniz. Bu küpün çözümü tamamen 3x3 küpün formülleriyle çözüyoruz. Öncelikle bir yüzeyi kenar yerleştirme formülüyle yapıyoruz. Sonra diğer köşeleri yerlerine yerleştirme formülüyle yerlerine yerleştiriyorum. Sonra köşeleri düzeltip bitiriyorum. Çok zor bir küp değil. Eğer 3x3 küpü öğrenmişseniz bunu da çok rahat öğrenebilirsiniz. 4x4 küpte, evet, 4x4 küpte orta noktalar sabit değildir. Bakın, çift sayılı küplerde orta noktalar sabit değildir. Bu nedenden dolayı bu küpü çözmeden önce mutlaka renklerin yerlerini bilmeniz lazım. Bunu tekrarlıyorum. Evet, beyaz size bakacak şekilde küpü tuttuğumuzda, evet, beyazın tam karşısında sarı olması gerekiyor. Beyazın sağında kırmızı, solunda turuncu olması gerekiyor. Üstte mavi, altta yeşil olması gerekiyor. Evet. 3x3 küpten sonraki düzgün küplerde, yani 4x4 küp, 5x5 küp, 6x6 küp, 7x7 küp. Evet, bunların büyük olmasına bakmayın. Eğer 3x3 küpü öğrenmişseniz bu küpleri çok rahat öğrenebilirsiniz. Evet, 4x4 küpü çözerken şunu yapıyoruz. Öncelikle tüm yüzeylerin, bakın, mantık şudur. Evet, 3x3 küpten sonraki mantık şudur. 3x3 küpe benzet ve 3x3 küpün formülleriyle çözdür. 4x4 küpü 3x3 küpe nasıl benzeteceğiz? Öncelikle tüm yüzeylerin şu dörtlü ortalarını yapıyoruz. Bakın, beyaz orta, sarı orta, işte kırmızı orta, mavi orta, turuncu orta, yeşil orta yapıyoruz. Ama bunları yerlerine yapacağız. Renklerin yerlerini söylemiştim. Ortaları yaptıktan sonra şu yandaki, evet, ikilileri, tüm yüzeydeki yanda ikilileri yapıyoruz. Bunların nasıl yapıldığını ben ayrıntılı anlattım. Şimdi yapımına geçmeyeceğim. Evet, yan ortaları yapıyoruz. Yan ortaları yaptıktan sonra tamamen 3x3 küpe benziyor ve 3x3 küpün formülleriyle çözüyoruz. Ama bu çift sayılı küplerde, özellikle 4x4 küpte iki tane hata çıkabiliyor. Hata şurada çıkıyor.
Onların da ayrıntılı formüllerini anlatımda anlattım. Evet. Üste artı yaparken formülü ne kadar yaparsak yapalım 3 tane yer denk geliyor. Bir tanesi ters denk geliyor. Yani sarılar şurada oluyor, turuncu burada oluyor. Tamam mı? Evet. Şimdi bu hatayı düzeltmek için uzun bir formül var ama ben bunu anlaşılacak şekilde bunu anlattım. Bu formülle bu hatayı düzeltiyorsunuz. Yani artıyı yapmış oluyorsunuz, devam ediyorsunuz. Son bir hata da şurada çıkabiliyor. Köşeleri yerleştirirken üstte köşeleri yerleştirirsen iki tanesi formülleri ne kadar yaparsak yapalım iki tanesi yerleşiyor, iki tanesi yerleşmiyor. İşte bu yerleşmeyen köşeleri yerleştirmek için yine bir formül var. Bu formülü de anlattım. Diğer çözümü tamamen 3 çarpı 3 küpe çok benziyor. Evet. 5 çarpı 5 küp. Evet, 5 çarpı 5 küpü de aynı şekilde 3 çarpı 3 küpe benzeteceğiz. 3 çarpı 3 küpün formülleriyle çözeceğiz. 3 çarpı 3 küpe nasıl benzetiyoruz? Öncelikle tüm yüzeylerin bakın şöyle 9 kareli orta noktalarını aynı yapıyoruz. Önce beyazı yapıyoruz. Sonra sarıyı yapıyoruz. Kırmızıyı yapıyoruz. Maviyi yapıyoruz. Turuncuyu yapıyoruz. Yeşil yapıyoruz. Yaptıktan sonra şu yan üçlüleri, tüm yüzeylerin yan üçlülerini aynı yapıyoruz. Aynı yaptıktan sonra 3 çarpı 3 küpe benzemiş oluyor. Yani şöyle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde 3 çarpı 3 küpe benzemiş oluyor. 3 çarpı 3 küpe benzedikten sonra bunu 3 çarpı 3 küpün formülleriyle çözüyoruz. Evet, burada hata 4 çarpı 4 gibi bir hata çıkmıyor. Sadece hata şurada çıkıyor. Şu orta noktaları, evet orta noktaları, orta yanları yaparken sarıyı en sona bırakıyoruz biliyorsunuz. Eğer 3 çarpı 3 küp videomu izlemişseniz. Sarıyı yaparken şimdi normalde 2 taneye 2'ye 1 şeklinde önce yapmamız gerekiyor. Her bir tanesini tam yapmamız gerekiyor. 3 tanesini de 2'ye 1, 2'ye 1 renk olarak yapmamız gerekiyor. Bazen şöyle denk gelebiliyor. 2 tanesi yapılı oluyor. 2 tanesi de 2'ye 1 oluyor. Burada şu 4 çarpı 4 küpün uzun bir formülünü kullanaraktan bu hatadan kurtuluyoruz ve bu şekilde yan ortaları tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra bir hata çıkmıyor ve 3 çarpı 3 küpün formülleriyle çözüyoruz. Evet, 6 çarpı 6 küp. Bu da aynı şekilde yine 3 çarpı 3 küpe benzeteceğiz. Nasıl benzeteceğiz? Bakın ortadaki 16 kareyi, her yüzeyin ortasındaki 16 kareyi aynı yapıyoruz. Önce beyazı yapıyoruz, sonra sarıyı yapıyoruz, kırmızıyı yapıyoruz, mavi yapıyoruz, turuncuyu, yeşili yapıyoruz. Orta noktaları yaptıktan sonra yan ortaları yapıyoruz şu şekilde aynı renkte. Yan ortalar bittikten sonra tamamen 3 çarpı 3 küpe benziyor. Şimdi 6 çarpı 6 küp çift sayılı bir küp olduğundan dolayı 4 çarpı 4 küpteki hatalar oluşabiliyor. Bunları çözümü de aynı şekilde 4 çarpı 4 küpteki o kullandığımız uzun formülleri bunda da kullanarak bu hataları düzeltiyoruz. Ondan sonrası çözümü tamamen 3 çarpı 3 küpü gibi çözülüyor. Evet, 7 çarpı 7 küp orta noktası sabit olduğundan dolayı bu küpte hata çıkmıyor. Evet, öncelikle bakın 1, 2, 3, 4, 5, 25 kare olan orta noktaları yapıyoruz. Önce beyazı yapıyoruz, sonra sarıyı yapıyoruz, kırmızıyı, mavi yapıyoruz, turuncuyu, yeşil ortaları yapıyoruz. Yeşil ortaları yaptıktan sonra şu yandaki beşli yan ortaları yapıyoruz şuraları. Buraları yaptıktan sonra tamamen bu küp 3 çarpı 3 küpe benziyor ve tamamen 3 çarpı 3 küpün formülleriyle çözüyoruz. Evet. Bu küpün de anlatımını yaptım. Bölüm bölüm de yaptım. Evet. Tamamını da anlatmış oldum. Evet. Diğer bir küpümüz kilo mix küp. Bu küpün 2 tane çeşidi var. Bir orta noktası kendi rengi olan var. Bir de orta noktaları siyah olan var. Evet. Ben bir tanesiyle anlatayım. Sadece ufak nüans farkları var. İkisinin de yapımını anlattım. Bu küp sadece tek formülle çözülüyor. Yanlış duymadınız. Tek formülle çözülüyor. 3 çarpı 3 küpü çözdüğümüz bir formülle çözülüyor. Evet, tek formülle çözülüyor ve 3 çarpı 3 küpün çözdüğümüz formülle çözülüyor. Bakın şöyle karmaşık görülebilir. Evet, kaç tane yüzü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 12 tane yüzeyi var.
Evet, ikişerli bir küp bu. Tamamen dediğim gibi tek formülle çözülüyor ve şu 3 çarpı 3 küpün köşe yerleştirme formülüyle çözülüyor. Megamix küp, evet bu küpümüzün ismi Megamix küp. Megamix küpün de çözümü sadece şu 3 çarpı 3 küpün formülleriyle çözüyoruz. Evet, bu küpü yapımını biliyorsanız bu küpü yapmasını çok rahat öğrenebilirsiniz. Bu küpte sadece insanı zorlayan şey çok renk olmasından dolayı renkleri bulmakta biraz zorlanıyorsunuz. Onun haricinde yapımı, formülleri tamamen 3 çarpı 3 küpün formülleriyle aynı. Bu nedenden dolayı eğer Megamix küpü yapmak istiyorsanız öncelikle 3 çarpı 3 küpü çok güzel bir şekilde çözümünü öğrenmiş olmanız gerekiyor. Evet. Piramit küp, 3 katmanlı piramit küp. Bunun çözümü biraz farklı. Bunda da tek bir formül kullanıyoruz ama o formüle gelene kadar belli aşamalar yapıyoruz. Önce tek bir yüzeyi yapıyoruz. Tek yüzeyi yaparken şöyle mesela 3 çarpı 3 küpte artı yapıyoruz. Bunda da bakın şöyle bir ikili. Bakın şu uç ikilileri önce bir rengin yapıyoruz. Ondan sonra şu köşeleri yerleştiriyoruz. Köşeleri yerleştirdikten sonra üst katmanda L, L ya da ters L oluyor. Evet. Ya da farklı bir modelidir. Bunları tek tek anlattım. Bu aşamaya getirdikten sonra tek formülle bu küpü çözüyoruz. Evet, yapımı zor değil. Evet. Bu küpümüz Gear küp. Bunun da iki modeli var. Şöyle göstereyim. Bakın şu yan ortaları renkli olan ve içi de renkli olan. Bakın şu iç kısmı da renkli olan var. Bir de bakın şu iç kesimleri siyah olan var. Sadece çözümünde eğer renkli olanı çözecekseniz bir tane formül fazlalığı var. Ama bunu çözecekseniz bu da tek formülle çözülüyor. Ama o tek formüle getirene kadar öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Şöyle tüm renkleri çapraz bir şekilde denk getirmemiz gerekiyor. Denk getirdikten sonra şu orta noktaları yerleştirme ile alakalı bir tane formülümüz var. O formülü uygulayarak şu orta renkleri yerlerine yerleştiriyoruz. Ondan sonra sadece şöyle çevirerek tüm köşeleri yerleştirmiş oluyoruz. Bu küpün yapımı zor değil. Videolara bakarsanız buradan anlayacaksınız. Evet, yılan küp. Evet, şöyle yılan küpü bir açayım. Neden yılan küp deniyor? Şöyle uzuyor bakın. Yılan küpte sadece tek bir formül değil de yani bir tane özellik var bilmeniz gereken. Evet, iki tane rengi oluyor bu yılan küpün. Benimki mavi ve beyaz küp. Buradaki mantık şu şekildedir. Hangi renk yüzeyi yapmak istiyorsanız o yüzeyi yukarı alıyorsunuz. Ondan sonra bakın şu kare olan yerden başlıyorsunuz. Ondan sonra üçgen kare devam ediyorsunuz. Ve ters rengindeki dikdörtgene doğru gidiyoruz. Evet, şöyle bir tane büktüm bakın. Şu tarafa doğru gideceğiz. Üçgen, dikdörtgen, üçgen, dikdörtgen, üçgen, dikdörtgen, üçgen birleştiriyoruz. Bu şekilde üçgen, dikdörtgen yaparak devam ediyoruz bakın. Bunun yapımını ben anlattım. O nedenden dolayı böyle hızlıca şöyle yapıyorum. Üçgen, dikdörtgen takibi şeklinde küpümüzü devam ediyoruz ve bu şekilde küpümüzü çözüyoruz. Yapımı basit. Bunu 2 kere anlattım. Videolarımda bunu da bulabilirsiniz. Evet. Square küp. Evet, bunda 2 tane formül var. Öncelikle bir rengi yapıyoruz bundan. Şöyle üstteki rengi yapıyoruz. Ondan sonra ters çeviriyoruz. Üstteki rengi yaptıktan sonra şu orta renkleri yerlerine yerleştiriyoruz. Orta renkleri yerlerine yerleştirdikten sonra şu üst köşedeki renkleri yerleştirmek için formül uyguluyoruz. 2 tane ana formülü var. Bu formülleri öğrenerek bu küpü yapabilirsiniz. Bu küpün çözümü bu normal küplerin çözümü gibi değil. Farklı bir küp. Evet. Evet. Şu tüm yüzeyleri top gibi olan küp var. Bu 3 çarpı 3 küpün tamamen aynı çözümü oluyor. Biraz şekli farklı. Çözümü hemen şu 3 çarpı 3 küpün aynısı ama
Çözümü zevkli olduğu için bu küpü de ben koleksiyonuma kattım. Evet, şöyle gösteriyorum. Evet. Top şeklinde küpümüz. Evet. Yen bal küp. Evet, şöyle gösteriyorum. Bu küpün yapımı da şu şekilde yapıyoruz. Öncelikle bir rengi tamamen yapıyoruz. Beyazı yaptık. Beyazı ben tercih ediyorum. Beyazı yaptıktan sonra beyazın yanındaki şu ikili renkleri yapıyoruz. Şöyle ikili renkleri yaptık. Ondan sonra tamamen bir formülle renkleri tamamlamaya çalışıyoruz. 2-3 hamlede bu halledilmiş oluyor. Bunu en son videomda ayrıntılı anlattım. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Evet, bu küplerimizi sizlere tanıtmak istedim. Bu küplerle alakalı özellikle şu küpü tekrar çöz dediğiniz varsa onu ileriki videolarımda çözebilirim. Bunlar haricinde de ekstra şu küpü de bize anlatır mısınız derseniz, yorumlarda yazarsanız o küple alakalı da video çekmeye çalışırım. Evet, izlediğiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bu küplerin tüm çözümlerini kanalımda bulabilirsiniz. Kanalımı ziyaret etmenizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.